Arkadaşlar Antalya Manavgat'ta merhaba. Bugün Oymapınar Barajı'ndayız. Ve aynı zamanda CRF 250 motosikletimin hava filtresini değiştirmeyi düşünüyorum. Üzerinde DNA hava filtresi var. Bu bir performans hava filtresi. Aynı zamanda KN hava filtresi aldım. O da bir performans hava filtresi aslında. İkisinin arasındaki farkı ne olduğunu bilmiyorum. Birlikte değiştirip görelim. Bakalım ikisinin arasındaki fark nedir? Arkadaşlar kapağı açmadan önce elimizde malzemeler olmalı tabi. Öncelikle bu 5 alyan, bir tane yıldız tornavida, bolca ıslak mendil. Tabi yine bir tane nemli bezimiz olsa iyi olur. Tabi bu da filtrem KN olan. Birazdan kapağı açıp DNA hava filtresine bakacağım. Durumu nedir diye. Birlikte açalım. Bakalım. Filtrem durumu nedir? Ben de merak ediyorum aslında, bakacak olursanız. Filtrenin durumu tam olarak ne olduğunu, çünkü aşağı yukarı bir 15.000 kilometre oldu. Temizlemeyeli. Bir de şöyle küçük bir şey olursa elinizde, şuradaki pimi açmak için çok daha kolay olur. Olay bu kadar basit. Bunu çıkartıyoruz. El ayak altına koymamak lazım, çünkü çalışma esnasında üzerine basılabiliyor vesaire. Şöyle kenara koyalım, dursun. Evet, gelelim filtrenin durumuna. Burada zaten 1, 2, 3, 4, 5 tane vida var. Bunları söktüğümüzde hava filtresine direkt ulaşabiliyoruz. En son sanırım 20.000 kilometre ile hava filtresini temizlemiştim daha doğrusu. Sonra yağlayıp tekrar takmıştım. Biliyorsunuz bu hava filtreleri temizlendikten sonra, yıkandıktan sonra, daha doğrusu kurutulup ondan sonra yağlaması lazım. Daha sonra takmamız gerekiyor tekrar düzenli şekilde. Evet, şu an içini görüyorsunuz. Burada hafif tozlama olmuş. Şöyle kenara bırakıyoruz bunu. Evet, hava filtresi de kirlenmiş. 20.000 aşağı yukarı 16.000 kilometreye yakın oldu. Ben fazla toz toprağı araziye girmiyorum. İstisna. Buna istinaden bu kadar aslında gitmiş. Yoksa daha kısa sürede değiştirmek gerekli. Evet, şu an çıkartalım. Tabi bunu takması da biraz zor. Çıkartması da bir o kadar zor olacaktır. Bu hava filtresinin durumu kirlenmiş mi? Evet, işlerini kullanan falan toz toprak gelmiş zaten. Bu yağlı bir filtre. Yağlamadan takmıyoruz. Yağlayıp daha sonra takıyoruz ki toz toprak hep bu tarafa biriksin. Burası temiz olan kısım. Pırıl pırıl. Hiçbir şey yok. Yani görevini oldukça iyi yapmış diyebiliriz. Arkadaşlar, hava filtresini çıkarttıktan sonra böyle içini de temizliyoruz, buralarını güzelce. Toz toprak bir şey kalmıyor. Temizledikten sonra ıslak mendil yardımıyla tabi. Temizledikten sonra güzelce taktığımızda herhangi bir problem
teşkil etmiş. Siz de görüyorsunuzdur. Şöyle içini de gösterelim. Detaylıca. Evet arkadaşlar, gelelim filtrelere. Öncelikle bu DNA hava filtresi. Bu şekil görüyorsunuz. Bu kirli tarafıydı. Bu temiz tarafıydı. Bunu güzelce temizleyip yağlayıp kaldırmak gerekli. Bir dahaki sefere değiştirme zamanına kadar tabii ki bayağı kirlenmiş yani. Şimdi elimizi siliyoruz. Daha sonra ıslak mendil gerekli. Her zaman. Bu da KN hava filtresi. Bu zaten Made in US, bu Amerikan malı bir hava filtresi. Bu da Greece, yani Made in Greece. Bu da Yunanistan'da üretilen bir hava filtresi. İkisinin arasındaki fark yani yok denecek kadar az. Bunda ben 13 petek saydım. Bunda 12 tane var. Bunun derinliği biraz daha kısa. Bunun filtre derinliği daha uzun. Yani ikisi aynı görevi görüyor aslında. Biraz daha hafif ve kibar duruyor. Bu biraz daha kaba ve büyük duruyor gibi gözüküyor. Yani böyle çerçeveleri var tabi. Çerçevelerin güzelce montaj yaptıktan sonra yuvasına oturuyorsunuz. Bunları oturtmadan yuvaya oturtmak pek mantıklı gelmez. İçine toz girmemesi için. Bunlar arasındaki farkı tam olarak bilmiyoruz. Sadece bu şekil ancak bilebiliyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, ben bunu kullandığım için bir aşağı yukarı 20.000 kilometreye yakındır. Bunun şeylerini biliyorum. Performansını ya da kullanım kolaylığını ya da zorluğunu biliyorum. Ne nasıldır diye bunu tam olarak analiz edebilirim. Bunu bilmiyorum. Bunu kullanıp test ettikten sonra tekrar bir video çekerim. İkisi arasındaki farkı tam olarak. Şu anki sadece fark görseldeki gibi. Bunun farklı bir şey de yok. Bu şekilde. Tekrar herkes görsün. DNA KN. Arkadaşlar, hava filtresinin montajını yaptık. Çok basit aslında. Sadece diğer taraftan 2 tane ayağı var. Yuvalara giriyor. Daha sonra buradaki yerlerine oturtuyorsunuz 2 yere. 2 tane yeri var burada. Yalnız otururken dikkat etmeniz de gerekli. Çünkü filtrenin kutusunun buralarda tırnaklar, o tırnakları zedelememek gerekli. Yoksa bu tırnaklar tutmaz. Şöyle söylüyorum. Çünkü bununki plastik tırnaklar. Bunun tırnaklar demirden. Yani şu parça. Şöyle söyleyeyim. Şu parça sacdan, yani demir parça. Bu biraz oturturken aslında ilk zamanla biraz zorlamıştım. Çünkü bu hemen öyle oturmadı. Hatta ben bir an yanlış bir yere düşmüşüm ama koduna göre almıştım ben. Doğru bir filtre. Ama burada tırnak boyutları biraz uzun olduğu için bunların oturması biraz sıkıntı çekebilirsiniz. DNA için söylüyorum ama yine de oturuyor tabi. Biraz sadece kaç dakikanızı alır ekstra. Bunda öyle değil. Bu hemen oturdu. Muhtemelen bu ayakları ağızları daha geniş olduğu için tık diye oturdu. Yani şöyle söyleyeyim, bu biraz zor oturdu. Bu biraz daha kolay oturdu yerine. Başka da bir fark göremedim. Şu an taktık filtremizi. İçinin temizliğini yaptık. Toparlamasını yapıp daha sonra bakalım nasıl olacak. Bu 5 tane vidayı taktıktan sonra vidaları tam sıkmıyoruz. Yani şöyle. Önce hepsini eşit şekilde oturduktan sonra hepsini dengeli sıkmada fayda var. En azından bir tarafı oturmuş bir tarafı oturmamış gibi olmaz. Bir de bunları böyle karşılıklı sıkarsanız daha
sağlıklı olur. Buraya bir de ekstra tork uygulamanıza gerek yok. Zaten kapağı tutuyor. Öyle bir güç sarfiyatına da gerek yok. Şöyle hafif 3 tork ya da 4 torkla sıksanız yeterli. İşte bu kadar basit. Daha sonra kapağını oturtacağız. Burada kapağında iki tane yeri var. Biri burada, birisi de burada. Tabi ters takmayalım. Böyle takılması, böyle takacağız bunlara. Onun öncesi burada da yeri var buranın. Burayı da oturtmak gerekli. Önce bu küçük plastik pimi takıyoruz buraya. Çünkü pim biraz deformatlı. Daha sonra 5 alyana söktüğümüz vidaları takıyoruz. Tabi bunları da fazla sıkmıyoruz çünkü burada herhangi bir güç sarfiyatı yok. Bu yüzden fazla bir tork uygulamaya da gerek de yok. İşte bu kadar arkadaşlar. Bugün motosikletimin hava filtresini değiştirdim. Ve neden orijinal filtre yerine farklı bir seçim yaptığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi motosiklet bakımının en önemli noktalardan biri hava filtresidir. Çünkü motorun performansını doğrudan etkiler. Temiz bir hava filtresi yanma odasına daha fazla oksijen sağlayarak daha verimli bir yanma süresi sunar. Ancak orijinal Honda hava filtresi şu an oldukça pahalı. Geçen yıl bu zamanlar 2216 TL'ydi. Şu an tahmin olarak 2000 ila 2500 TL arasında bir fiyata sahip olacak. Bu nedenle geçen yıl motosikletime DNA hava filtresi takmıştım. Bu filtreler tekrar temizlenip kullanılabilir ve uzun vadede ciddi bir maliyet avantajı sağlayabilir. Ancak bu kez KN hava filtresi tercih ettim. Neden mi? Çünkü önümüzdeki Büyük Asya turunda Orta Asya'daki tozlu ve zorlu koşullarda en az 3 kez hava filtresi değiştirmem gerekecek. Eğer her seferinde orijinal filtre alacak olsaydım toplam maliyet oldukça yüksek olacaktı. Bu yüzden temizlenebilir ve uzun ömürlü performans filtresi kullanmak için daha ekonomik bir tercih oldu. DNA ve KN gibi performans filtreleri standart filtrelere göre daha fazla hava akışı sağlar. Bu da motorun daha rahat nefes almasını sağlarken biraz daha iyi gaz tepkisi sunabilir. Ancak tozlu bölgelerde sık sık temizlik yapmamız gerekir. Aksi takdirde performans düşebilir. Yani avantajlar olduğu kadar düzenli bakım gerektirdiğini de unutmamak lazım. Büyük Asya turunda bu filtrenin bana nasıl bir performans sunduğunu ve zorlu yollarda nasıl bir deneyim yaşadığımı da sizlerle ileride paylaşacağım. Şimdilik hava filtresi değişimiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.